Evrenin düşünmesi mümkün mü? Birkaç yıl önce astrofizikçi Franco Vazza, eski dostu ve artık bir beyin cerrahı olan Alberto Fetti ile bir barda buluştu. Aralarındaki sohbet, bilimsel keşiflerin günlük hayata nasıl dokunduğundan bahsederken ilginç bir noktaya vardı. Beynin nöral yapısıyla evrenin kozmik yapısı arasında bir benzerlik var mıydı? Vazza, İtalya'daki Bologna Üniversitesi'nde bu soruya bir cevap aramaya karar verdi. İstatistiksel analizler ve bilgisayar modelleri kullanarak beynin nöronal ağı ile evrenin kozmik ağı, yani galaksilerin oluşturduğu büyük yapıları karşılaştırdı. Çalışmaların sonucunda ulaştığı sonuçlar gerçekten çarpıcıydı. Benzerlik inanılmaz, diyordu Vazza. İki yapı ölçek olarak birbirinden 27 katrilyon kat farklı olmasına rağmen oluşan desenler ve bağlantı noktalarının yoğunlukları dikkat çekici bir şekilde benzerdi. Bu benzerlik ne anlama geliyordu? Evrenin bilinci olabilir mi? Bu keşif birçok bilim insanını düşündürdü. Evrenin bir tür bilince sahip olma ihtimali olabilir mi? Bu soruyu yanıtlamadan önce bilincin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Bilinci nasıl tanımlıyoruz? Düşünce, hissetme ve farkındalık kapasitesine sahip olmak mı? Peki, bu kapasite sadece insanlara özgü bir özellik mi? Yoksa doğanın, hatta cansız maddelerin bile bir tür farkındalığı olabilir mi? Burada devreye panpsişizm girmektedir. Panpsişizm, evrendeki her şeyin bir tür zihin ya da bilinç ile donatıldığını öne süren bir teoridir. 16. yüzyıldan bu yana tartışılan bu teori, antik Yunan filozoflarından bile izler taşır. Thales, her şey yaşam doludur derken, Platon dünyanın bir zeka ile donatıldığını savunmuştu. Bu fikri anlamak için bir örnek verelim. Bir çiçeği ele alalım. Çiçek, güneşe doğru yönelirken bir bilinç mi sergiliyor, yoksa bu sadece biyolojik bir tepki mi? Eğer tüm evren bir çiçek gibi düşünülebilirse, onun da bir yönelimi ve amacı var mıdır? Evrenin ağı ve beynin ağı, Vazza ve Fetti'nin çalışmaları, beynimizdeki nöronal ağlarla evrendeki galaksi ağlarının benzer olduğunu gösterdi. Beynimizde yaklaşık 100 milyar nöron bulunur ve bu nöronlar 100 trilyon bağlantı oluşturur. Evren de yaklaşık 100 milyar galaksiden oluşur. İlginç bir şekilde galaksilerin oluşturduğu kozmik yapı da tıpkı beyin hücrelerimizin oluşturduğu ağlar gibi organize olmuş görünüyor. Peki bu sadece bir tesadüf mü? Yoksa evrenin de bir tür düşünce yapısı mı var? Bu benzerlik, evrenin bilinçli bir varlık olduğunu kanıtlamak için yeterli mi? Beyindeki sinyaller, nöronlar arasındaki elektrik akışıdır. Evrenin ağlarında ise bu akış, kütle çekim kuvvetleri ve maddenin hareketleriyle gerçekleşir. Bilim insanları, her iki sistemin de enerjiyi nasıl yönettiğini incelediklerinde, yapıların neredeyse aynı şekilde davrandığını fark etti. Bilincin kaynağı ve panpsişizm, bazı filozoflar ve bilim insanları, bilincin bir anda ortaya çıkmadığını, aslında her zaman var olduğunu öne sürüyor. Kuantum fiziğindeki araştırmalar, atomların ve parçacıkların temel bir farkındalığa sahip olabileceği düşüncesini doğurdu. Örneğin, bir elektronun bir yörüngeye karar verme süreci, sanki bilinçli bir seçim yapıyormuş gibi görünüyor. Peki bu gerçekten bir seçim mi, yoksa biz mi durumu böyle algılıyoruz? Panpsişizm, bilinci yalnızca insanlar ve hayvanlarla sınırlı görmek yerine tüm maddeye yayılmış bir özellik olarak ele alır. Eğer bu doğruysa, beynimizdeki düşünceler, evrendeki bilinç dalgalarının bir yansıması olabilir mi? Kuantum fiziği ve evrenin bilinci kuantum fiziği, bilincin evrendeki rolü hakkında büyüleyici sorular ortaya koyar. Özellikle gözlemcinin kuantum parçacıkları üzerindeki etkisi, bilincin fiziksel dünyayı etkileyebileceğini göstermiştir. Ünlü çift yarık deneyi, bir elektronun davranışının, onun gözlemlenip gözlemlenmediğine bağlı olarak değiştiğini göstermiştir. Bu durum, bilincin sadece bir izleyici değil, aynı zamanda bir aktör olabileceğini düşündürmektedir. Bu noktada bir soru soralım. Eğer bilinç evrendeki her şeye nüfuz ediyorsa,
bizim gözlemlerimiz evrenin gelişimini etkileyebilir mi? Evren kendini keşfediyor mu? Bazı bilim insanlarına göre evren kendini anlamaya çalışan dev bir organizma olabilir. İnsan bilinci, evrenin kendi doğasını keşfetmek için geliştirdiği bir araç olabilir mi? Bunu anlamak için birkaç farklı bakış açısını ele alabiliriz. Teolojik perspektif, Tanrı ya da evrensel bir bilinç, yaratımı boyunca kendini deneyimliyor olabilir mi? Bilimsel perspektif, bilinç, evrenin evrimleşen bir özelliği midir? Belki de evren, kendi farkındalığına ulaşma yolunda bir süreç yaşıyordur. Felsefi perspektif, bilinç sadece beynimizde mi var, yoksa evrenin kendisi mi bilinçli? Sonuç, bilinç ve evrenin gizemi. Bu noktada evrenin bilinci olup olmadığına dair kesin bir yanıt veremiyoruz. Ancak bir şey açık, evrenin yapısı ve beynimizin yapısı arasındaki bu şaşırtıcı benzerlik bizi daha derin düşünmeye zorluyor. Bilinç, insanlık tarihi boyunca en büyük gizemlerden biri olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olun.